Babürşah, 1483'te Türkistan'ın Fergana şehrinde doğdu. Asıl adı Zahirüddin Muhammed Babür'dür. Bu ismi babasının mürşidi, Semerkant'ın büyük alim ve evliyası Hacı Ubeydullah'ı Ahrar Hazretleri koydu ve kendisine dua etti. Timur Han'ın 5. kuşaktan torunudur. Babasının ölümü üzerine 1493'te padişah oldu. Babürşah, 1519'dan itibaren Hindistan'a düzenlediği seferler sonunda bütün Kuzey Hindistan'ı kontrol altına alıp 1526'da Delhi Sultanlığına son vererek günümüzdeki Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın kuzeyini kapsayan topraklar üzerinde Babür İmparatorluğunu kurdu. Babürşah, başlangıçta Semerkant'taki mağlubiyetlerden dolayı ümitsizliğe düştüğü bir sırada gördüğü rüyasını hatıralarında şöyle anlatıyor. Bahçede akarsudan abdest aldım. Ölümü kabul edecek kadar ümitsizdim. 2 rekat namaz kıldım. Allah'a yalvarırken uykuya dalmışım. Rüyamda Hoca Ubeydullah'ı Ahrar Hazretlerinin ak ve kara nişanlı at üzerinde bana doğru geldiğini gördüm. Endişe etme, padişahlık tahtını biz sana bahşettik. Onu artık hiçbir düşman senden alamaz, şimdi başını kaldır ve uyan buyurdular. Sevinçle uyandım. Kapımın önünde beylerimi gördüm. Yere doğru eğilip beni selamladılar. Hepsinin kaçtığını sanıyordum. Sevindim. Düşmana galip geleceğime yeniden inandım. Atlara binip Andican yönüne doğru 4 nala gittik. Babürşah bu rüyadan sonra yönünü zaferler kazanacağı Kabil ve Hindistan'a doğru çevirdi. Panipat Savaşı 1504'te Kabil'i fethedip kendisine başşehir yaptı. 1519'da Hayber'i geçerek Hindistan'a girdi. 22 Nisan 1526 günü Panipat Meydan Muharebesi'nde 100.000 asker ve 1000 zırhlı filden oluşan Ludi ordusunu sadece 13.500 kişilik çok seçkin Türkistan askerleriyle 7 saatte imha etti. Bu savaşta Babürşah'ın hizmetine girmiş olan Osmanlı subayı Mustafa Rumi'nin topçu taburunun da zaferin kazanılmasında büyük rolü oldu. 10 Mayıs 1526'da Agra'yı alarak başkent yaptı. 28 Nisan'da camilerde hutbe kendi adına okunmaya başlandı. 1526 senesi Türk tarihinin en parlak sayfasıdır. Babürşah, tarihin en büyük meydan muharebelerinden birisini kazandığı gibi, bu fetihten sadece 4 ay sonra Kanuni Sultan Süleyman da Mohaç zaferini kazandı. Profesör Doktor Enver Konukçu diyor ki, bizdeki Malazgirt Meydan Savaşı neyse, Hindistan'da da Panipat aynıdır. Malazgirt Anadolu'nun kapısını Türklere açtığı gibi, Panipat zaferi de Hindistan kapılarını Türklere ardına kadar açmıştır. Kanva Savaşı 1527'de Biyane'de Hindular aralarında birleşerek 200.000 kişilik asker ve 1000'e yakın savaş fili ile büyük bir ordu kurdular. Babürşah, savaş öncesinde Biyane emirine şu mesajı gönderdi. Ey Biyane emiri, Türkler ile kavgaya girme. Türklerin çevikliği ve kahramanlığı malumdur. Eğer çabuk gelmez ve öğüt dinlemezsen, malum olan beyana ne lüzum vardır? 2 ordu Kanva'da karşılaştı. Sabahın erken saatlerinde vuruşma başladı. Düşman birkaç saat içinde yok edildi. Bu zaferden sonra Babürşah Gazi unvanını aldı. Babürşah, bu galibiyetten sonra bütün İslam ülkelerine fetihnameler gönderdi. Fetihnamelerde şöyle deniliyordu. Yüce Allah, fazlı ve keremiyle bu kadar zor bir işi kolaylaştırdı. Kalabalık olan bir orduyu yarım günde yerle bir etti. Bu devleti, yani Hindistan'ı, kendi güç ve kuvvetimizden değil, sırf Allah'ın lütuf ve şefkatinden ve bu saadeti de kendi gayret ve himmetlerimizden değil, Allah'ın kerem ve inayetinden biliyoruz. Yılmaz Öztuna diyor ki, tarihin gördüğü en muhteşem devletlerden birinin kurucusu olan Babürşah, 2700 yıllık Türk tarihinin en seçkin şahsiyetlerinden biridir. Türk milletinin her alanda yetiştirdiği birkaç yüz dahinin arasında en büyük 20'si seçilse, Babür rahatça bunların arasına girer. Askerlikteki dehası yanında, sanattaki kabiliyetlerinin çeşitliliği, uzun olmayan bir ömre sığdırabileceği şeyler, pek çok tarihçinin hayranlığını kazanmıştır. Babürşah, mutasavvıf, edebiyatçı, şair, mimar, bahçe mimarı, nakkaş, hattat, zoolog ve botanikçidir.
din, ilim ve sanat adamlarını cömertçe himaye etmiştir. Türkçenin Çağatay lehçesinde Nevai'den sonra gelen ikinci büyük şairidir. En önemli eseri Babürname adlı hatıratıdır. Babürname, Çağatay Türkçesiyle yazılmış ve çeşitli dillere tercüme edilmiştir. Türk dilinde bütün zamanlarda nesirle yazılmış eserlerin en mühim birkaçı arasında yer alır. Gerçek bir şaheserdir. Babürname'yi okumayan bir Türk aydını çok şey kaybetmiştir. Şiirlerini bir divanda topladı. Orijinal yazı stili Hattı Baburi adıyla meşhur oldu. Mükemmel şekilde Farsça ve Arapça bilirdi. Babür Şah, Babürname'de gördüğü, tanıdığı şahısları ve şehirleri bütün özellikleriyle mükemmel bir şekilde kaydetmektedir. Babürlü Devleti zamanında Hindistan'da büyük alim ve evliyalar yetişti. Mesela İmam-ı Rabbani bu devirde yaşamıştır. Babür Şah, 1527'de halkına bir ferman göndererek kazanılan zafer ve fetihlere bir şükran borcu, gençlik yıllarındaki günahlarının tövbesinin kabulüne de sadaka olmak üzere, Hindistan'da içkinin yapılmasını, içilmesini yasak ettiğini ve ayrıca eski padişahlar tarafından şeriata aykırı olarak alınan aşırı vergilerin hepsini Müslümanlardan kaldırdığını, artık hiçbir şehir ve kasaba, yol, geçit, uğrak ve limanlardan vergi alınmayacağını bildirdi. Babürlü Devleti'nde 16 büyük padişah hüküm sürdü. Bunlardan Babür Şah, oğlu Hümayun Şah ve Sultan Evrengzib Alemgir Şah, İslamiyet'e büyük hizmette bulundular. Evrengzib Alemgir Şah, Fetavai Hindiye, Cihangir Şah ise Tüzük-i Cihangir gibi çok kıymetli eserleri hazırlattılar. Babürlü Devleti zamanında Hindistan'da çok kıymetli mimari eserler, camiler, saraylar yapıldı. Şah Cihan tarafından yaptırılan Tac Mahal Külliyesi, dünya mimari şaheserlerinden sayılmaktadır. Padişahlığının son zamanlarında Babür Şah'ın çok sevdiği oğlu Hümayun hastalandı. Doktorların bütün tedavilerine rağmen iyileşmedi. Babür Şah buna çok üzülüyordu. Kendisine Hümayun'un şifa bulması için kıymetli bir nezir, adak yapması söylendi. O halde ben kendimi nezir edeyim deyip Hümayun'un başucuna geçti. 3 defa, ne derdin varsa ben üzerime aldım, dedi. Bunun üzerine Hümayun iyileşip kalktı, bu defa kendi ağırlaştı. Bundan sonra bütün devlet erkanına Hümayun'u yerine veliaht tayin ettiğini, tahtı da ona verdiğini söyledi. Hazır bulunan devlet adamlarının hepsi de ellerini uzatarak Hümayun'a biat ettiler. Babür Şah, 1530'da Agra'da vefat etti. Vasiyetine uyularak cenazesi çok sevdiği Kabil'e getirilip türbesinde defnedildi. 1857'de büyük bir İngiliz ordusu Delhi'yi Babürlülerin elinden aldı. Son hükümdar 2. Bahadır Şah tahttan indirildi. İngilizler Delhi'de evleri, dükkanları basıp malları, paraları yağma ettiler. Kadınları, çocukları dahi kılıçtan geçirdiler. Şah'ın 3 oğlunu şehit ettiler. Şah'ı ve hanımını sürgün ederek hapse attılar. 2. Bahadır Şah hapiste vefat etti. Tarihi sanat eserlerini yıktılar. Eşi bulunmayan, kıymet biçilemeyen ziynet eşyalarını gemilere doldurup Londra'ya götürdüler. Yılmaz Öztun'a Agra'nın fethinde Babür Şah'ın eline geçen ve oğlu Hümayun'a hediye edilen 146 kırat elmas, bugün 160 kırat halinde yeniden yontulmuş olarak İngiltere kralının tacını süslemektedir, diyor. Babür Şah da bu elmasın kıymeti hakkında, hatıralarında bir ehli bunun için bütün dünyanın 2,5 günlük masrafını karşılar dediğini ifade ediyor.